Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan menkul kıymet istatistikleri raporuna göre 17 Aralık haftasında yabancılar 69,1 milyon dolarlık hisse senetlerinden çıkış yaparken 95,3 milyon dolarlık da tahvil satışı gerçekleştirmişti. Son 5 haftada yabancının 339,7 milyon dolarlık satış yaptığı görülürken son 4 haftadır 400 milyon dolarlık da tahvil satışı gerçekleştirildi. Borsa ve tahvil tarafında son dönemde yine ciddi bir satış gerçekleştiği görülürken kamu bankalarının özellikle döviz satışının ardından rezervlerde gelen değişikliği merak ediyorum. Merkez Bankası rezervlerine ilişkin gelen raporlarda ise brüt rezervlerin 126 milyar dolardan 116 milyar dolara inerken net rezervlerin ise 21 milyar dolardan 12 milyar dolara, toplam swapların ise 60 milyar dolardan 58,9 milyar dolara ve swap yükümlülükleri dışarıda bırakıldığında swap harici net rezervlerin ise eksi yani negatif bölgede eksi 33,8 milyar dolardan eksi 46,7 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Dün gelen önemli bir rapor ise yurt içi yerleşiklerin döviz talebini görmemiz açısından önemliydi. Yurt içi yerleşiklikler 10 Aralık ile 17 Aralık haftasında 6 milyar 145 milyon dolarlık alım gerçekleştirirken toplam bankalardaki döviz tutarının 231,65 milyar dolardan 237,69 milyar dolara yükseldiğini gördük. Bugün paritede etkisinden arındırılmış ve bunun 1,4 milyar doları şirketler, 4,5 milyar dolar tutarında ise gerçek kişilerin aldığını görüyoruz. Merkez Bankası açıkladığı iç varlıklar raporunda da ciddi bir artışın söz konusu olması ve buradan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın son dönemde çok ciddi bir şekilde para bastığını anlayabiliriz. Enflasyonun kontrol altına almak istendiği bir ortamda para basıyorsanız enflasyondaki düşüşü sağlayamazsınız. Bu dönemde enflasyondaki yükselişin devam edeceğini ve önümüzdeki dönemde dolar Türk lirasında tekrar yukarı yönlü hareketlerin geleceğini düşünüyorum. Yine dün açıklanan verilerde dolarizasyonun da %66,39 seviyesine ulaştığı görülüyor. Döviz talebi henüz hız kesmeden devam ederken dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati'nin de yaptığı açıklamalarda yüksek faiz söyleminin aslında bize öğretilmiş bir yalan olduğunu ve yüksek faize karşı olduklarını tekrarlarken yaza kalmadan çok hızlı bir değişim görüleceğinin de sözlerini eklemiş oldu. Bakan Nebati, vatandaş ve iş dünyası için gerekli kolaylıkların sağlanacağını ifade ederken kredi garanti fonunun genişletileceğini ve özellikle üretime yönelik kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim yapacaklarını ve KDV'de de önemli düzenlemelerin yapılacağını vurguladı. Kur fiyatlamasında ise Bakan Nebati, Türkiye'de döviz fiyatlarının pazartesi akşamına kadarki bölümü tamamen bir köpüktü. Spekülasyon,
manipülasyon vardı ve en önemlisi yerleşiklerin psikolojisini bozacak karamsarlığın çok hızlı şekilde topluma sirayet etmesiydi. Şimdi köpük gidiyor, optimal noktaya kendisini ulaştıracak diye ifadelerini kullandı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünü %0,06'lık değer kazancı ile 1805 puan seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmimiz ise 35,6 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör %3,87 ile iletişim sektörü olurken en çok kaybettiren sektör ise %3,18 ile turizm sektörü oldu. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Dolar Türk lirası tarafında dediğim gibi görüşlerim değişmezken düşüşlerin sınırlı kalacağını ve kur bandının bir süre daha 14 Türk lirası ile 11 Türk lirası arasında oluşabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar Borsa İstanbul Yüz Endeksinde bugün tepki alımlarını görsek bile mevcut satış tablosunun değişmesi için borsanın 1959 seviyesinin üstünde kapatması gerekiyor. Bu seviyenin kırılması halinde yükseliş eğiliminin tekrar edebileceği ve ardından hız kazanabileceği, bu seviyenin altında da satış baskılarının devamını bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı yoğun bir gün geçirdik. Harcamalar yoluyla büyüme ve enflasyonu yakından ilgilendiren verilere dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda beklentilerin üzerinde %2,5 açıklanması, çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde benzer şekilde beklentilerin üzerinde %0,8 oranında gerçekleştiğini gördük. Fed'in faiz artırım sürecine dikkat edeceği verilerden olan fiyat endeksinin aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,6'lık artış göstermesi, yıllık bazda ise %5,7'lik artış kaydettiğini gördük. Yıllık artışın 1982 yılından bu yana en büyük artış olarak kayda geçerken çekirdek fiyat endeksi de yıllık bazda %4,2'den 4,7'ye yükseldi. Bu bize Fed'in daha erken faiz artırımına gidebileceğini bizlere gösterirken muhtemelen Mart ayında yapılacak bir faiz artırımı bizim için sürpriz olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşların son dönemde tüketim mi yoksa harcama eğiliminde mi olduklarını ölçtüğümüz verilerde ise kişisel gelirler aylık bazda beklentiler dahilinde %0,4, kişisel giderlerde benzer şekilde beklentilere paralel bir şekilde aylık bazda %0,6 artış kaydetti. Konut piyasasına ilişkin verilerde yeni konut satışları beklentilerin altında 744 bin adet olarak açıklanırken haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 205 bin olarak gerçekleşirken beklentiler haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısının 200 bin kişi geleceği yönündeydi. Dün dolar endeksindeki yatay tablonun devam ettiği görülürken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde haftayı %1,4950 puanlık yükselişle kapatırken dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin de devamını bekliyorum. Ons altında görüşüm değişmezken doların küresel bazda değer kazanacağı bir yapıda ons altındaki yükselişlerin satış fırsatı yarattığını sizlere defalarca vurguluyorum. Çok uzun bir süredir ons altın dar bir bandın içerisinde hareket ettiğini de hatırlatmak isterim. Amerika Birleşik Devletleri borsaları gelen pozitif verilerin etkisiyle günü alıcılı bir seyirde kapattığını da vurgulayalım. Bugün Noel tatili nedeniyle
Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasalar kapalı olacak. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Euro dolar paritesinde paralel bir süredir yatay hareketlilik devam ederken ancak paritedeki satış beklentimi de koruyorum. Euro Türk lirasında dolar Türk lirasındakine benzer bir şekilde aynı görüşe sahibim. Gelen açıklamalar yönü belirleyecek olsa da yükselişlerin devamını bekliyorum. Ancak bir süre kurda dengelenme hareketleri de yaşanabilir. Avrupa borsaları küresel borsalara paralel dünü alıcılı bir seyirde de kapattığını vurgulayalım. Bugün Noel tatili nedeniyle Avrupa'da birçok ülkede piyasalar kapalı olacak. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda dün geri çekilmeler devam ederken ve 10,20 Türk lirası seviyesine kadar gün içerisinde aşağı yönlü hareketlerin gerçekleştiğini gördük. Bugün 11 Türk lirasının üzerinde bu fiyatlar civarında güne başlayan kurda yılbaşında Noel nedeniyle birçok piyasaların kapalı olması nedeniyle yatay aşağı yönlü fiyatlamanın devam edeceğini düşünüyorum. Genel olarak yurt içerisinde de veri akışının sakin olması ile 10 ila 11 Türk lirası aralığında geri çekilmelerin yaşanması durumunda bu band aralığındaki yeni dip çalışması için yakından takip ettiğim destek ve direnç noktalarını şimdi sizlere açıklıyorum. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 11,75 ve 12 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 11,50 ve 11 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise çaprazda bugün yurt dışında Noel tatili nedeniyle Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların kapalı olması parite açısından ve kur fiyatlaması açısından yatay hareketlerin gerçekleşmesine neden olacak. Bu nedenle dün değer kazanan Türk lirası ile 11,58 Türk lirası seviyesi aşağı yönlü hareketle test edildikten sonra günü 12,50 Türk lirasının üzerinde kapattığını gördük. Çaprazda parite baskısının önümüzdeki günlerde yukarı yönlü sınırlı kalmaya devam edeceği düşünülürken Türk lirası tarafında ise bugün de değer kazanımı sınırlı kalabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda kurda 12,85 Türk lirası ve 13 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 12,50 ve 12 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take